Bir duyuru geçelim. Bam. Sonunda ayarladım ya. Şu mikrofonu bir çekelim. Gel bakalım ağzımıza kadar. Evet, hoş geldiniz. Hemen duyuru geçiyorum. Geç oldu çünkü gerçekten zordu kurulumları yapmak. Sagan, Kozmos, bölüm 8'i izliyoruz. Aynen, şunu paylaşayım. Discord'dan sesi alabileceğim bakalım. Niye girmiyorsun ya Discord'a? Discord. Şuradan bir uygulama açalım. QR kodunu tara. Hoş geldiniz yavaştan. Evet, beni içeri al. Late Night şovumuz başladı. Çok güzel bir stüdyo kurdum. Gelecek Bilim'denin hemen yayın kanalına geçiyorum. Belki yeni sesler tekrar, belki daha sonra. Ses ve görüntü AirPods'tan alıyorum. Bakalım bu ses ve görüntü yayına gelecek mi? Evet, öncelikle hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Görüntü ses geliyor mu? Bir sıkıntı var mı? Bunu biraz deneme yayını geçin dostlar. Ben de bir bakayım hatta şuradan. Top. Evet, fena gelmiyor. Biraz bulanıklaştırıyor. Bunu ayarlayacağım. Kameram nasıl olmuş arkadaşlar? DSLR kamera aldım. Şeyin önerisiyle sağ olsun. Yakın bir arkadaşımın. Lumix Panasonic'in 9. modeli. Gerçekten iyi ama bir şeyi düşünmemişim. Ben bunları bilgisayar gibi devre kartlarını, güç besleme sistemlerini birlikte düşünüyordum. Yani batarya varken de şarj edebilirim ama onda bir sıkıntı var. Onun yerine Dummy Batteries denilen bir olay var arkadaşlar. Sipariş verdim. Pazartesi elimde olacak. Yani sürekli şarjdayken iyi geceler, hoş geldiniz, iyi bayramlar. Dummy bateri alacağım arkadaşlar. Dummy bateri yani sürekli şarjda kullanıyorsun. Onu da halledersem evime de çıktım. Bu önceki evim 2 hafta boş kalmıştı. Ev sahibi de taşıma sürecindeydi. Benden bir izin istedi. O ara hep gezdim durdum, otelde kaldım falan filan, tatil köyü. Yayın açamadım. O yüzden dolayı özür diliyorum hepinizden. Kozmos'u izliyorduk. Kaldık burada anasını satayım. 8. bölümde kaldık. Ve benim canım sıkıldı bu olaya. Bitireceğiz dedim ben. Bunu bitireceğiz. Sohbeti biraz büyüteyim. Twitch'in stüdyosunu kullanıyorum. Elgato'nun bir ekran kartını aldım. Bu Elgato da herkese bağış yapıyor. Bedavaya veriyor. Ya 30 binlik kanala bile vermiş geçen. Yabancı adamın biri duyurdu. Bana geldi falan diye, ücretsiz. Ses az gibi mi? Yapma ya. Üzülürüm. Az değil be. Valla iyi olsa gerek. Evet. Ses çok yüksek. Tam karar. Tam kararında testimi yaptım. Hepsinin testi var. Arkadaşlar haftaya Sinan Oğan'ı ağırlayacağız Twitch'te. Şaka değil. Evet, bir siyasetçi gelecek. Bir siyasetçi gelecek. Ama nasıl ağırlayacağız göreceksiniz. Güzel olacak. Bugün danışmanıyla konuştum. Gününü netleştirdik dostlar. Şu arkanın ikide bir flulaşması beni rahatsız etti. Ne yapsam ona? Odağı ayarlamam lazım. Odakla ilgili bir sıkıntı var. Odak ayarlarına bakmam lazım. Fizik sorusu soralım. Eğlenceli. Ya bir şey değil mi? Valla biraz siyasetçilerin şunu bilmesini istiyorum. Yani sürekli soğan, patatesten siyaset yapılmamalı. Biraz da akademiye dair vaatler, eğitime, bilime dair vaatler ve sorunların dinlenmesi. İşte Sayın İnce de gelecek aksilik olmazsa. Ondan da net dönüş bekliyoruz. Kılıçdaroğlu da gelebilir, Erdoğan da gelebilir. İsteyen herkes gelebilir. Tarafsızız. Propaganda yaptırmayacağım. Sadece bilimle alakalı konuşturacağım. Sinan Oğan vallahi bak iyi yapmış yani. Niye kötü değil yani yaptığı bir şey. Bence
Akademi kitlesinden de o istemiyor mu? İstiyor. Öğretmenlerden, eğitimcilerden, doktor öğrencilerinden. Kardeşim bunların da sorunları var. Sorunları bilip onlara karşı bir fikrini de biz bilsek kötü mü olur? Mantıken dedim bu iyi fikir. Şimdi ikinci denememize boş sahne. Şu bizim boş sahnemiz dostlar. 2 tane Windows ve Mac kullanıyorum şu an, karıştırılık. Şu bizim Sagan abimiz. Bu bizim doğru bölümümüz. DivX'ten izlemiştik şu. Bakalım çalışacak mı? Aynen. Gel abi. Bu açar bu arada. Açmazsa sıkıntı. Bu bölüm açacağını düşünüyorum ama. Bakıyorum şu anda. Evet. Chat'i de şuradan okurum aynen. Çok mantıklı. Nereden okuyayım? Discord'da da bir gelsenize, test yapalım. Yayın odasındayım dostlar. Discord'un yayın odasına. Yayında verebiliyor muyuz? Bir kişi bile gelse, sesli katılsa tatlı olur. Kaynak kötü veya bağlantılı değil. Okey. Tamam abi. Sıkıntı yok. Şunlar değil. Sagan Kozmos. Carl Sagans. 200 megabaytlıktan da hayır gelmez bu oğlum. Şu aynısı. TBT Carl Sagan. HDTV'de de yoktur. Şunu deneyeceğim. Hadi bakalım. The beaches of the planet Earth. Bu bölümün görüntü kalitesi bir tık düşük. Long ago, before we had figured out that the stars are distant suns, they seemed to us to make pictures in the sky. Just follow the dots. Follow the dots. The constellation called the Big Dipper. Şimdi burada kalmıştık arkadaşlar. Varlık yokluk kavgasında yeni hayatta kalma mücadelesinden iyi yaşama seviyesine geçemedik. Enteresan bir çağ yaşıyoruz ya. Enteresan. Vay. Şeyi şuradan takip edeyim chat'i. Okey, şöyle yapalım. Bir kişi bir Discord'a gelebilir mi? Şunu da test edeyim de içim rahatlasın. Selam, iyi geceler abi. İyi geceler. Şimdi ses ver ciğerim. Selam, ses deneme 1 2 3. Ses deneme. Arkadaşımızın, Fransa'dan arkadaşımızın sesi geliyor mu? Ta Fransalardan. Bonjour. Le bayram. Bayramın kutlu olsun. Teşekkürler abi, senin de. Nasılsın? İyi misin dostum? Arkadaşımın sesi geliyor mu? Chat'e yazın. Chat uyuma. Ben dinleyeyim hatta. Konuşsana arkadan bir. Ses deneme 1 2 3. Selam, benim adım Daniel. Nasılsınız? İyi misiniz? Geliyor. Oh mis gibi. Tamam. Daniel, hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk abi. İyi misin abicim? Nasıl geçti? Bayram nasıl geçiyor? Çok iyiyim. Teşekkürler. Bayram pek değil ya. Ailenle misin, değil misin? Evet, ailemleyim de işte kimse olmayınca. Değil mi? Biraz zor. Şimdi yavaştan izlemeye Vallahi. başlayalım. Dipper today in North Şöyle America yapalım. has had many other incarnations. Every culture, ancient Bir and tek modern, şunu fark ettim. has Kendimi placed çok its büyük totems konumlandırmışım. and concerns. Abi Carl Sagan'dan büyük olamayız. Şunu şöyle. Ya geçen Carl Sagan'ın Reels'ini çektim arkadaşlar. Reels. Orada da ilk çektiğimde Sagan dedim, tamam mı? Ben de biliyorum Carl Sagan olduğunu. Ben de biliyorum yani. Yozgatlı olsak da İngilizcemiz fena değil. Sonra dedim ki ikinci çektiğimde Carl Sagan dedim, anasını satayım. Abi bütün yorumlar ismini yanlış telaffuz etmişim. Vay efendim. Ya Carl Sagan benim ismimi telaffuz etse Burak Çankaya diyebilir mi? Burak Kankaya falan, Burak falan der yani. Ben bunu alınacak mıyım? Hayır abi. Bu çok saçma bir detay. Ben de Carl Sagan dedim yani ikinci çektiğimde de. Vay efendim, Carl Sagan demişim. Carl Sagan dememişim.
İnsanlar çok enteresan. Neyse Naci Görür'ü çektim. Böyle bir seri başlattık. Kim bu serisi? Yani bilim insanlarının kim olduklarını anlatıyoruz size. Daha doğrusu hikayelerini kısa kısa güzel hikayelerini böyle yakalıyoruz. Mesela ben bunu araştırırken Naci Görür'ün NATO'dan falan ödül aldığını gördüm. Şaşırmıştım. Bilmiyordum mesela. Daniel? Efendim Daniel, abi. izledin mi o videomuzu? YouTube'a atmıştık. Kim bu diye bir Hayır. seri. Hayır izlemedim. O zaman ilk ödevin YouTube'a gideceksin bizim. Shortslarımızı izleyeceksin. Tamam abi. Anlaştık mı? Kısa kısa bilim insanlarını tanıyoruz. O kadar emek harcıyoruz. Sadece izleyeceksin ya. Ötesinde bir beklentim yok yani. Tabii bir şey sorabilirsin. Hoş geldin. Discord'a da gelebilirsin. Gelecek günde Discord kanalı. Oradan sesle katılabilirsin. Bana dedi sandım. Ha yok sen arkadasın zaten. Hollanda'da insanlar Türkiye'deki gibi olumsuz eleştiri yapmaya mi? Ya bak çok güzel bir konu. Harika bir konu. Sana Hollanda'dan bir tane ekran paylaşımı göstereceğim. Şuradan. İkinci klavye. Ekran geliyor mu bilmiyorum. Heh. Bak şimdi Hollanda'da taksi eylemleri var arkadaşlar. Taksiciler bayağı sinirli. Orada gündeme düşen bir tane şey var. Nerede bu ya? Bak sana özel deyince hep saçma şeyler çıkıyor ya. Anca da öyle olmuştu. Şuradan buluruz. Bir tane Türk dayı var. Eleştiriyi bırak. Dayının Türkiye'de olduğu halini düşün ve yurt dışında olduğu hali düşün. Heh. Şu çok tatlı video. Bu videoyu gördün mü bak. Linksbekeuring, rechtsbekeuring, rechterkeuring. Wat moeten we doen? Taksici bir abi. Moeten deze auto branden? Echt waar, morgen branden of straks branden. Ongelooflijk, meneer mevrouw, halte me. Alsjeblieft, klaar. Genoeg, linksbekeuring, rechtsbekeuring, rechterkeuring. Wat moeten wij doen? Moeten deze auto branden? Anlıyorsun ya. Echt waar, morgen branden of straks branden. Ongelooflijk, meneer mevrouw, halte me. Alsjeblieft, klaar. Düzenimiz var. Linksbekeuring. Ya burada insanlar gerçekten her şeyi eleştiriyor ya. Öyle böyle değil. Ülkedeki gibi değil. Hele Fransa'yı soralım. Fransa nasıl mesela? Adamlar 2 yıl fazla çalışacağım diye ortalığı birbirine katmadı mı? Biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu yani. Şu an Almanya'da eylemler var birçok yerde. Almanya'daki o küçük enflasyon artışı bile adamlarda büyük etkisi olunca, ki benim için de hala hiçbir şey, gerçekten çıldırıyorlar. Bakbükürün. Among the stars, from a Chinese bureaucrat to a German wagon. But very ancient cultures would have seen different constellations because the stars move with respect to one another. We can give a computer the present three-dimensional positions and motions of the nearby stars and then run the patterns back into time. Every constellation is a single frame in a cosmic movie. But because our lives are so short, because the star patterns change so slowly, we tend not to notice it's a movie. A million years ago, there was no Big Dipper. Our ancestors, looking up and wondering about the stars, saw some other pattern in the northern sky. Yani herkes bulunduğu standardı ve koşulu sabit tutmak ister değil mi? Yani işte 2 euroya tereyağı alıyorsan 2.30 olduğunda ne oluyor dersin. Anladın mı demek istediğimi? Ama gerçekten her şeyi de eleştiren bir kesim var. Mesela Almanya 17. nükleer santralini de kapattı. Yani gerçekten akıl alır gibi değil ve ertesi günde arkadaşlar komik bir şey söyleyeyim. Ben Fransa'dan diye biliyordum ama arkadaşım Çekya'dan olduğunu söyledi. Çekya'dan enerji almak zorunda kaldı. Çekya'nın nükleerden ürettiği enerjiyi. Abi böyle bir politika, böyle bir... Bunu eleştirenler de işte bu yeşiller diye bir şey var Almanya'da. Her şeyi eleştiriyorlar. Yani her şeye muhalifler. Böyle tipler bir yere vardıramaz dünyayı ve ülkeyi. Temiz enerji. Nerede temiz enerji var abi? Yok temiz enerji diye bir şey. Enerjinin temiz olma gibi bir durumu yok. İnsanoğlunun dokunduğu her şeyde
Doğaya bir müdahale var. Bak biz şimdi güneş enerji santrali kuruyoruz. Türü yok olmak üzere olan bir kuş varmış. Onların yuvalarının etrafını 20 metre falan böyle çevreledik, hani dokunamıyoruz oraya. Bekliyoruz. Çok mantıklı, makul. Ama bunu yaparken de tarım alanını işgal ediyorsun aslında. Tarım alanı olabilecek bir yere sen geliyorsun, ayaklar çakıyorsun. Neresi yeşil abi bunun? Ya bana söyle. Ben bir kahve alayım. Fransa'da nasıl durumlar? Market fiyatları zamye. Danyelci biraz konuş oğlum ya. Alo. Abi kusura bakma, yayından biraz geç geliyordu. Ben oradan dinleyip buraya geldim. Neden oradan dinliyorsun? Şey mi? Ha, ekranı vermedin diye değil mi şeye? Bir dakika, tamam, onu sen Yo, burada. ondan değil ya. Hani chatle birlikte olmak istedi. Ha, tamam. Ya Fransa'da nasıl durumlar? Biraz konuştur beni. Abi ne desem ya. Şimdi Mesela market fiyatları uygun değil mi? ya pek değil, pek sayılmaz bence. Yani Arttı mı nasıl fiyatlar? desem. Artı tabii ki. Gerçi Fransa'da durumlar karışık ya. Ya bence tüm dünyada genel bir kriz de var bu arada. Yani o kaçınılmaz da. Siyasetçiler kendi koltuklarını koruma çabasında. Halk eski alışkanlıklarını bırakmama çabasında. Ucuz aldığı bir şeyi ucuz almak istiyor. Yani herkes kendince haklı. Biri mi geldi? Hemen geliyorum dostlar. Bir kahve koydum kendime de, kahve koyamadım, daha doğrusu su alayım. Su içelim. Ay ay. Birisi takip et. Hoş geldi, hoş geldi. Sesimize gelmiş. Sese geldi. Geçen hafta belim çok kötüydü ya. Oh, fıtıktan. Niye bu dalgalanma yapıyor ya? Çözeceğim bu kameradaki bu sorunu da. Bence toksiklikte ulus olarak birinciyiz. Hollandalılar bizi geçemez. Yani bence her ulusun iyisi kötüsü var ya yani. Ama bizim millet biraz cahillikten kaybediyor. Bayağı cahillikten hatta. Eyes. We can also run a constellation, Leo the Lion say, forward in time and see what the patterns in the stars will be in the future. A million years from now, Leo might be renamed the constellation of the radio telescope. Although I suspect that radio telescopes then will be as obsolete as stone spears are now. Or here's the constellation of Cetus, the whale. A million years ago, it may have been called something else. Perhaps the spear. Now let's run fast forward through a billion nights. Bir şey daha yapmam gereken. Özür dilerim. Valla Mac Mini'nin var ya, performans hepsine yetiyor ya. Windows'ta bunların aynı anda hepsini yaptığımı düşünemiyorum yani. Şu yayına. Buraya da ekran vereyim. Ses paneli neymiş ya? Yeni bir özellik gelmiş. Daha tamam. Hı. Tamam. Nitro mu aldılar bizim server acaba? Millions of years from now, some other, very different image will be featured in this cosmic movie. In Orion, the hunter, things are changing not only because the stars are moving, but also because the stars are evolving. Many of Orion's stars are hot, young, and short-lived. They're born, live, and die within a span of only a few million years. If we run Orion forward in time, we see the births and explosive deaths
of dozens of stars flashing on and winking off like fireflies in the night. If we wait long enough, we see the constellations change. But if we go far enough, we also see the star patterns alter. The two-dimensional constellations are only the appearance of stars strewn through three dimensions. Some are dim and near, others are bright but farther away. Could a space traveler actually see the patterns of the constellations change? For that, you must travel roughly as far as the constellation is from us. Here, we're traveling hundreds of light years, circling all the way around the stars of the Big Dipper. The inhabitants of planets around other stars will see very different constellations than we do, because their vantage points are different. Here we are in the constellation Andromeda, or at least a model of it, next to the constellation Perseus. Andromeda, in the Greek myth, was the maiden who was saved by Perseus from a sea monster. This star just above me is Beta Andromedae, the second brightest star in the constellation, 75 light years from the Earth. The light by which we see this star has spent 75 years traversing interstellar space on its journey to the Earth. In the unlikely event that Beta Andromedae blew itself up a week ago Tuesday, we will not know of it for another 75 years, as this interesting information, traveling at the speed of light, crosses the enormous interstellar distances. When the light we see from this star set out on its long interstellar voyage, the young Albert Einstein, working as a Swiss patent clerk, had just published his epical special theory of relativity here on Earth. We see that space and time are intertwined. We cannot look out into space without looking back into time. The speed of light is very fast, but space is very empty, and the stars are very far apart. In fact, the distances that we've been talking about up to now are very small by the usual astronomical standards. In fact, the distance from the Earth to the center of the Milky Way galaxy is 30,000 light years. From our galaxy to the nearest spiral galaxy like our own, called M31, and which is also within, that means behind, the constellation Andromeda, is 2 million light years. When the light we see today from M31 left on its journey for Earth, there were no human beings on the Earth, although our ancestors were nicely evolving and very rapidly to our present form. There are much greater distances in astronomy. The distance from the Earth to the most distant quasars is 8 or 10 billion light years. We see them as they were before the Earth itself accumulated, before the Milky Way galaxy was formed. The fastest space vehicles ever launched by the human species are the Voyager spacecraft. They are traveling so fast that it's only 10,000 times slower than the speed of light. The Voyager spacecraft will take 40,000 years to go the distance to the nearest stars, and they're not even headed towards the nearest stars. But is there a method by which we could travel in a conveniently short time to the stars? Can we travel close to the speed of light? And what's magic about the speed of light? Can't we travel faster than that? It turns out that there is something very strange about the speed of light, something that provides the key to our understanding of time and space. The story of its discovery takes us to Tuscany in northern Italy. There's something almost timeless about this place. A century ago, it looked very much the same.
If you had traveled these roads in the summer of 1895, you might have come upon a 16-year-old German high school dropout. His teacher had told him that he would never amount to anything, that his attitude destroyed classroom discipline, that he'd be better off out of school. So he left and came here, where he enjoyed wandering these roads and giving his mind free rein to explore. One day, he began to think about light, about how fast it travels. In our everyday life, we always measure the speed of a moving object relative to something else. I'm moving at about 10 kilometers an hour relative to the ground. But the ground isn't at rest. The Earth is turning at more than 1,600 kilometers an hour. The Earth itself is in orbit around the Sun. The Sun is moving among the drifting stars, and so on. It was hard for the young man to imagine some absolute standard to measure all these relative motions against. He knew that sound waves are a vibration of the air, and their speed is measured relative to the air itself. But light travels across the vacuum of empty space. Do light waves move relative to something else? And if so, he wondered, relative to what? İyi bayramlar sana da bu arada. Sen nasılsın? That teenage dropout's name was Albert Einstein, and his ruminations changed the world. He had been fascinated by Bernstein's 1869 People's Book of Natural Science. Yazdığı tarihe bak. Here, on its very first page, it describes the astonishing speed of electricity through wires and light through space. Einstein wondered, perhaps for the first time here in northern Italy, what the world would look like if you could travel on a wave of light. To travel at the speed of light. Olamaz ya. Ses az geliyor olamaz. Çıldırtmayın beni oğlum. Çıldırtmayın beni. Ses şu an az mı geliyor? Sesin iyi geliyor olması lazım. Bir daha bakalım. Sesin iyi geliyor olması lazım. Bir tık düşük görüyorum da. Video sesi bastırıyordur, o ondandır. Hemen onu düzelteyim. Belgesel niyet. Belgeselli bir tık. Şöyle yapalım. Abi Mac'i görüyorsunuz değil mi? Bak M1 kaç tane şey açık, kasmıyor ha. Gerçekten. Şimdi mesela daha dengeli olacak mı bakalım. Şu an biraz daha dengeli mi arkadaşlar? Daha iyi oldu mu? Sanırım daha iyi oldu. Şu an daha iyi. Şu an nasıl? Harika. Durun ben düzelteceğim bu işi. Bir dakika. Hemen. Ses. Giriş. Tamam, hatayı buldum. Yo, bu doğru. Ses çıkış yüksekliği. Girişte pardon. Evet, hatayı buldum. Hop. Tamamdır. AirPods'umu da yükselteyim. Şöyle. Yüksek. Şu an nasıl? Şu an düzeldi mi? Chat'e bir cevap ver. Tamam. Vallahi görmemişim ya. Kusura bakmayın. Ses 1-2. Güzel değil mi bu ses kalitesi? Bu mikrofonun. Seviyoruz. Şimdi videoyu da ayarlayacağım. Tamam. Ya geçen aklıma da şu takıldı. Bir tane şuruma mı ne diye bir mikrofon var. Genelde de yayıncılar onu tercih ediyormuş. Ya dedim onu mu alsaydım bunu mu? Ama hep Onur Naci'nin önerilerini dinledim.
Evet, bu Rode'nin yeni mikrofonu. Benim mikrofonda Türkiye'deki bizim o bilimde bu haftayı çeken Merve var. Onu göndereceğim. Babam geliyor çarşamba günü. Dönüşte onunla göndereceğim. Onu hediye edeceğim Merve'ye. Ben Rode aldım. Rode'nin XDM100'ü aldım. Kamera aldım yeni. Hatta şovumuzu yapalım. Kamerada bu. Nasıl, fena değil değil mi? Panasonic Lumix G9. Görüntü ses artık profesyonel çekimlere başlamamız lazım arkadaşlar. 5 dakikada bilim diye bir serimiz gelecek. 4 ay bu evdeyim. Bu üretmem gerekiyor. Oh oh, kamera iyi vallahi, çok şükür. Öğreniyorum ya. Yani ayarlarını falan öğrendim. Öğreniyorum. Level up yap. Çok para gitti. Benim hanım beni öldürecek. Tabii biraz çıtlattım da. Kızgın. Üzgün. Kızgın. Çok harcıyorum ve daha hiç para falan düşünemiyorum yani başka. Yani normal geliyor. Bir yerden sonra takıntı yapıyorsun. Daha iyi olsun, daha çok kaliteli olsun. Macos'a geçtim. Abi kesinlikle. Ya bak, elimde Windows da var. RTX 3070. M1'i satayım dedim ya da Türkiye'ye göndereyim, vereyim ihtiyacı olan birine falan böyle. Bir şeyler düşünüyordum hatta. Gideyim bir depremzede çocuğa vereyim falan. Vallahi düşünüyordum yani. Ondan sonra bir baktım ki benim M1'e ihtiyacım var ya. Yayınları ben buradan basmam lazım. On Hazeze hoş geldin. Yani buradan yayınları vermem lazım. Aynen. Abone olmuş, teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Yayınları Mac'ten veriyor. Windows'ta önümde duruyor. Kendimi izliyorum. Bir bok yapmıyorum Windows'ta. Vallahi billahi. Şunu düşünüyordum. Windows'tan oyun oynarsam o ekranı buraya basayım. Ekran yakalama kartı da aldım. Hangisiydi? Elgato'nun 60X'li yayın şeyini. Onunla da oyun basarım. Yani Windows'u kişisel işlerim için, oyun için, Mac'i de yayın amaçlı kullanmak istiyorum. Çok mantıklı geldi bana. Ayırdım. Zaten Mac'in kendi ekranı da çok uyumlu, Dell. Ben böyle teknolojiyi biraz iyi takip ettiğim için ve bildiğim için uyumlu şeyleri, cihazları falan. Hoş geldin Esra'cığım. Hoş geldin. O yüzden böyle bir setup kurdum diyebilirim. Aynen. Devam edelim. Işın. Ya abi adamlar, ya biz bir şey atladık ya. Oğlum sen amına, tövbe yarabbim, küfür edeceğim. Sen bu çağda insanlar birbirinin kıçına mızrak sokuyor. Sen nasıl böyle bir kitap yazıyorsun lan? Ya bu nasıl öngörüdür? Niye ses gelmiyor bana? Şimdi de benim ses gitti. Dur. Duyduğum ses yok şu an. Ha, şöyle gelecek. AirPods Pro. Aynen. Tamam. Abi kitabın yazıldığı tarihe bak ya. Kitabın yazıldığı tarihe bak. Millet birbirini kılıçtan geçiriyor. Kafasını kesiyor. Bu değil tabi. Albert Einstein'ın okudu. Ben bunu not alayım, bu adamın adını. Bak. Bernstein 1869. Bu adamın adını not alalım. Bernstein. On its very first page, it describes the astonishing speed of electricity through wires and light through space. Einstein wondered, People's Book of the Natural Sciences. Vay arkadaş ya. What the world would look like if you could travel on Kozmos devam, aynen 8'deyiz. To travel at the speed of light. What an engaging and magical thought for a teenage boy on the road where the countryside is dappled and rippling in sunlight. You couldn't tell you were on a light wave if you were traveling with it. If you started on a wave crest, you would stay on the crest and lose all notion of it being a wave. Something funny happens at the speed of light. Çok iyi ya.
The more Einstein thought about such questions, the more troubling they became. Paradoxes seemed to pop up all over if you could travel at the speed of light. Certain ideas had been accepted as true without sufficient careful thought. One of those ideas had to do with the light from a moving object. The images by which we see the world are made of light Mesafeyi de bize and are söylüyor, carried değil mi? at the speed of light, 300,000 kilometers a second. Kafaya bak kafaya. You might Mantığa think bak ya. that the image of me should be moving out ahead of me at the Bu, speed bu of benim light, en sevdiğim plus şeydir. the speed of the Four light flow. Seasons Winter. If I'm moving towards you faster than a horse and Dın cart, dın then dın dın my image dın. should be approaching you exactly that much Hani faster. Celal Şengör My yapıyor. image ought to arrive earlier. Oho olay işte. But in reality, you don't see any time delay. In a near collision, for example, you always see everything happen at once. Horse, cart, swerve, bicycle, all 3 gün simultaneous. önce bir But how would dakika. it look? Güzel mesaj var. 3 gün önce 18'e girdim abi. YKS bitimi gönüllüye kaydoluyorum. Harika. Arkadaşlar gelecek bilimde de çok farklı bir yapılanmaya geçtik. Daha uygulamaya başlayacağız yani bayram sonrası. Gelecek bilimde bir platform olarak size bir nevi danışmanlık sağlayacak ve bir güvence sağlayacak ve bir nasıl diyelim size ortam sağlayacak. Bilim içerikleri üretmek isteyen herkese kapımızı açacağız. 18 yaş sınırını da kaldıracağım muhtemelen. Çünkü liselere, üniversitelere, kulüpler bazında inmek istiyoruz. Bunların hepsini detaylı bir videoda açıklayacağım YouTube'da. Yani gerçekten kendi içimizde böyle Halil İbrahim sofası moduna girdik. Çünkü bazı şeyler gerekliydi. Ama iyi bir yol bulduk. Onları anlatacağım. İyi ki doğdum bu arada. If it were proper to add the velocities, since I'm heading towards you, you'd add my speed to the speed of light. So my image ought to arrive before the image of the horse and cart. I'd be cycling towards you quite normally. To me, a collision would suddenly seem imminent. But you'd see me swerve for no apparent reason and have a collision with nothing. Now, the horse and cart aren't headed towards you. Their image would arrive only at the speed of light. Could it seem to me that I just missed colliding while to you it wasn't even close? In precise laboratory experiments, scientists have never observed any such thing. If the world is to be understood, if we are to avoid logical paradoxes when traveling at high speeds, then there are certain rules which must be obeyed. Einstein called these rules the special theory of relativity. Light from a moving object travels at the same speed no matter whether the object is at rest or in motion. Thou shalt not add my speed to the speed of light. Also, no material object can travel at or beyond the speed of light. There's nothing in physics that prevents you from traveling as close to the speed of light as you like. 99.9% the speed of light is just fine. But no matter how hard you try, you can never gain that last decimal point. For the world to be logically consistent, there must be a cosmic speed limit. The crack of a whip is due to its tip moving faster than the speed of sound. It makes a shockwave, a small sonic boom in the Italian countryside. A thunderclap has a similar origin. So does the sound of a supersonic airplane. So why is the speed of light a barrier, any more than the speed of sound? The answer is not just that light travels about 1 million times faster than sound. It's not merely an engineering problem like the supersonic airplane. Instead, the light barrier is a fundamental law of nature, as basic as gravity. Einstein found his absolute framework for the world, this sturdy pillar among all the relative motions of the cosmos. Light travels just as fast no matter how its source is moving. The speed of light is constant, relative to everything else. Nothing can ever catch up with light. Einstein's prohibition against traveling faster than light seems to clash with our common sense notions. But why should we expect our common sense notions to have any reliability in a matter of this sort? Why should our experience at 10 kilometers an hour constrain the laws of nature at 300,000 kilometers a second?
Relativity sets limits on what humans ultimately can do. The universe is not required to be in perfect harmony with human ambition. Imagine a place where the speed of light isn't its true value of 300,000 kilometers a second, but something a lot less. Let's say 40 kilometers an hour, and strictly enforced. Just as in the real world, we can never reach the speed of light. The commandment here is still, thou shalt not travel faster than light. But we can do thought experiments on what happens near the speed of light. Here, 40 kilometers an hour, the speed of a motor scooter. You Vespalar. can't break the laws of nature. There are no penalties for doing so. The real world, and this one, are merely so arranged that transgressions can't happen. The job of physics is to find out what those laws are. Before Einstein, physicists thought that there were privileged frames of reference, some special places and times against which everything else had to be measured. Einstein encountered a similar notion in human affairs, the idea that the customs of a particular nation, his native Germany or Italy or anywhere, are the standard against which all other societies must be measured. But Einstein rejected the strident nationalism of his time. He believed every culture had its own validity. And also in physics, he understood that there are no privileged frames of reference. Every observer, in any place, time, or motion, must deduce the same laws of nature. Caldo. A speed is simply how much space you cover in a given time. As any kid on a motor scooter knows, since near the velocity of light, we cannot Çok simply pardon add vallahi speed. yorgunum arkadaşlar. Ev The familiar taşıdım bugün notions of bütün gün. absolute Masa space kurma and şu bu anca absolute time, bitirebildim. independent of your Belim relative büküldü motion, vallahi. must give way. That's why, as Einstein showed, funny things have to happen close to the speed of light. There, our conventional perspectives of space and time strangely change. Your nose is just a little closer to me than your ears. Light reflected off your nose reaches me just an instant in time before your ears. But suppose I had a magic camera so that I could see your nose and your ears at precisely the same instant. With such a camera, you could take some pretty interesting pictures. Paolo says goodbye to his little brother Vincenzo and rides off. He's now going more than half the speed of light. He's almost catching up with his own light waves. This compresses the light waves in front of him, and his image becomes blue. The shorter wavelength is what makes blue light İşte waves geldi. blue. Kutusu Also, yamalım. Paolo becomes skinny in the direction of motion. This isn't just some optical illusion. It really happens when you travel near the speed of light. As he roars away, he leaves his own light waves stretched out behind him. Long light waves are red. We say that his receding image is red-shifted. Now, Paolo leaves for a short tour of the countryside. He experiences something even stranger. Everything he can see is squeezed into a moving window just ahead of him. Blue shifted at the center, red shifted at the edges. To a passerby, Paolo appears blue shifted when approaching, red shifted when receding. But to him, the entire world is both coming and going at nearly the speed of light. Roadside houses and trees that he's already gone past still appear to him at the edge of his forward field of view, but distorted and red shifted. When he slows down, everything again looks normal. Only very close to the speed of light does the visible world get squeezed into a kind of tunnel. You would really see these distortions if you could travel near the speed of light. Someday, perhaps, interstellar navigators will take their bearings on stars behind them, whose images have all crowded together on the forward view screen.
The most bizarre aspect of traveling near the speed of light is that time slows down. All clocks, mechanical and biological, tick more slowly near the speed of light. But stationary clocks tick at their usual rate. If we travel close to light speed, we age more slowly than those we left behind. Paolo's watch and his internal sense of time show that he's been gone from his friends for only a few minutes. But from their point of view, he has been away for many decades. His friends have grown up, moved on, and died. And his younger brother has been patiently waiting for him all this time. Güzel anlatmış The ya. two brothers experience the paradox of time Aynen. dilation. İkiz They've kardeşler encountered paradoksu. Einstein's special relativity. Vincenzo. This was just a thought experiment, but atomic particles traveling near the speed of light do decay more slowly than stationary particles. As strange and counterintuitive as it seems, time dilation is a law of nature. Traveling close to the speed of light is a kind of elixir of life. Because time slows down close to the speed of light, special relativity provides us with a means of going to the stars. This region of northern Italy is not only the cauldron of some of the thinking of the young Albert Einstein, it is also the home of another great genius who lived 400 years earlier, Leonardo da Vinci. Leonardo delighted in climbing these hills and viewing the ground from a great height as if he were soaring like a bird. He drew the first aerial views of landscapes, villages, fortifications. I've been talking about Einstein in and around this town of Vinci, in which Leonardo grew up. Einstein greatly respected Leonardo, and their spirits, in some sense, inhabit this countryside still. Among Leonardo's many accomplishments in painting, sculpture, architecture, natural history, anatomy, geology. Bu arada yayının başında bir konu vardı ya, aklıma bir şey geldi. Hani Avrupa'da her şeyi eleştiriyorlar mı? Çok mu boş eleştiri var? Geçen bir çalıştığım arkadaş benim Alman. İş arkadaşım. Dedi ki olaya bakın abi ya. Burak dedi işte bir tane Almanya'da dedi bu iklim aktivisti varmış. İklim aktivistinin yaptığı olayda kendini sürekli yollara yapıştırıyormuş. Yollara yapıştırıyor. 8 ay boyunca gidiyor bir yola yapıştırıyor. Oradan oraya, buradan buluyor. En son bunu da yapıştırmışlar abi. Bir güzel ceza vermişler. 8 ay cezaevi. 8 ay cezaevine göndermişler. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yani kendini yollara yapıştırınca iklim krizi çözülüyor mu? Lan bu niye bulanık gösteriyor be? Aynen. Şimdi güzel işte. Yani böyle bir gerizekalılık var mı arkadaşlar ya? Yani kendini yollara yapıştırma, bilmem ne. Niye adam akıllı eylem yapmazlar? Bunu bilen var mı? Ya ne düşünüyorsunuz? Biraz konuyu değiştireceğim. Açık tema yapsam çok kötü görünüyor. Koyu yapayım. Hiç kendinizi yollara bağladınız mı böyle? Zincirlediniz mi? İklim aktivistleri. Şu Gerata yok mu Gerata? Abi git okuluna oku. Tamam mı? Güzel kızım. Git okuluna. Eğitimini al. Bu alanda çalış. Bilim insanı ol. Canımı ye ya. Yani canımı ye.
İlk ben seni destekleyeyim yani. Ya bilmiyorum. Bilmiyorum niye böyleler. Niye böyleler? Niye? Bu neymiş? Yeşil perde efektini düzle. Böyle daha iyi oldu. Mat. Kitabın linkini atmış. Yetügen hoş geldin Yaz hocam. Yeni gördüm. Kitabın linkini bir tıklayayım bakalım. Türkçe mi bu kitap? Yani Türkçe'ye çevrilmiş mi? Keşke olsa değil mi? Ne kadar güzel bir hizmet olurdu. Abi bak Twitch şeyini kurdum ben de. Çok sevdim hatta ama Windows'ta sorun yaşadım. Biliyor musun? Kamerayı çektiremedim. Kastı. OBS de kastı Windows'ta bağlayınca. Şeyde hallettim. Ya salak deyip de geçmemek lazım ya. Herkese salak salak. Belki onlar akıllıdır ya. Ne bileyim biz salağızdır. Ne diyorsunuz? Düşünmek istiyorum ya. Belki biz salağızdır. Bir bildikleri vardır arkadaşlar. Belki diyorum bak. Ya niye böyle bir şey yaparsın? Kendini niye yola yapıştırırsın abi? Bak özgürlük ve gerçekten her anlamda söyleyeyim. Başkalarının sınırına, alanına girdiği anda benim için bitiyor. Git kendini yolun kenarına yapıştır mesela. Umurumda olmaz. Sabaha kadar orada kalabilirsin yani. Kimse de kaldırmaz ha Almanya'da. Niye yola yapıştırıyorsun oğlum kendini? Salak mısın? Şimdi bedavadan yemek yiyecek 8 ay cezaevinde. Bir de bunların cezaevi iyidir yani bizim yurtlardan falan iyidir ya. Ha buna vokeizm deniliyor değil mi? Vokeizm. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Gidip saçma sapan parayla su almıyoruz. Tamam plastik. İçinde mikroplastikler var onların. Birit almak zorunda değilsiniz. Reklamda değil. Bu pahalısı. Herhangi karbon filtreli. Filtresinin büyüklüğüne bakın bence. Bir su temizleme cihazı alın. Bununla suyu arıtıp çayınızı, kahvenizi, normal suyunuzu bununla içebilirsiniz. Tavsiye edeyim tekrardan. Kamu spotu verelim. Mesela şu şey iklim krizine karşı yapılan bir şeydir. Böyle düşünebilirsiniz. Kötü bir şey değil yani. Ne oluyor? Plastik şişe tüketmiyorum sürekli. Bir kere şunu alıyorum sürekli buradan içiyorum. Ya kapitalistlerden daha... şarj diyor. Bak yine gördünüz mü? Şarjı bitiyor cihazın. Benim ona şey almam lazım ya. Kahretsin. Of. Düşündüğüm gibi olmadı. Laptop gibi şarj etmiyor. Webcam'i de bağlarım. Biraz şarj etsin. Görüntüm birazdan gelir. Gidecek birazdan çünkü. Amaçları bizi triggerlayıp bunu düşündürtmek. Ya dikkat çekmek. Çok da ciddiye almamak lazım. Çeşmeye petrol dökmeler. Evet. Şu şeye devam edelim dostlar. Filmimize. Sagan'ın diziye daha doğrusu. Ben şu kamerayı beğendim. Built miniature models, constructed great full-scale prototypes. And not a one of them ever worked. Mainly because there were no machines of adequate capacity available in his time. The technology was just not ready. The designs, however, were brilliant. For example, this bird-like machine here in the Leonardo Museum in the town of Vinci. Leonardo's great designs encouraged engineers in later epochs, although Leonardo himself was very depressed at these failures. But it's not his fault he was trapped in the 15th century. A somewhat similar case occurred in 1939, when a group of engineers calling themselves the British Interplanetary Society decided to design a ship which would carry people to the moon. Now, it was by no means the same design as the Apollo ship, which actually took people to the moon some years later. But that design suggested that a mission to the moon might Yok one day sıkıntı be a yok. practical Kamerayı şarj ediyorum. possibility. Pil almayacağım. Today,
dump battery alacağım. We have Direkt şarj preliminary ediyorsun. designs İçi boş. of ships Devreyi which tamamlıyor will yani. take people to the stars. They are constructed in Earth orbit, and from there they venture on their great interstellar Tabii journey. tabii pil ömrü gider. One of them is called Project Orion. Ben laptoplar gibi bir teknoloji var sanıyordum da yokmuş. %80'de tutup şarj etmemek. Against an inertial plate, each explosion providing a kind of Pat pat. fast nuclear Bir ara movement in space. çok komik şeyi Orion vardı. seems entirely practical and was under serious development in the United States until the signing of the international treaty forbidding nuclear weapons explosions in space. Personally, the Orion starship is the best use of nuclear weapons I can think of, provided the ships don't depart from very near the Earth. Project Daedalus is a recent design of the British Interplanetary Society. It assumes the existence of a nuclear fusion reactor, something much safer as well as more efficient than the existing nuclear fission power plants. We do not yet have fusion reactors. One day, quite soon, we may. Hadi bakalım. Muharrem İnce vaat ediyor. Orion and Daedalus might go 10% the speed of light. So a trip to Alpha Centauri, 4.5 light years away, would take 45 years. Less than a human lifetime. Such ships could not travel close enough to the speed of light for the time-slowing effects of special relativity to become important. It does not seem likely that such ships would be built before the middle of the 21st century, although we could build an Orion starship now. For voyages beyond the nearest stars, something must be added. Perhaps they could be used as multi-generation ships. So those arriving would be the remote descendants of those who had originally set out centuries before. Or perhaps some safe means of human hibernation might be found, so that the space travelers might be frozen and then thawed out when they arrive at the destination centuries later. But fast interstellar spaceflight, approaching the speed of light, is much more difficult. That's an objective not for 100 years, but for 1,000 or for 10,000. But it also is possible. A kind of interstellar ramjet has been proposed, which scoops up the hydrogen atoms which float between the stars, accelerates them into an engine, and spits them out the back. But in deep space, there is one atom for every 10 cubic centimeters of space. For the ramjet to work, it has to have a frontal scoop hundreds of kilometers across. When the ship reaches relativistic velocities, the hydrogen atoms will be moving with respect to the interstellar spaceship at close to the speed of light. If precautions aren't taken, the passengers will be fried by these induced cosmic rays. There's a proposed solution. A laser is used to strip electrons off the atoms and make them electrically charged while they're still some distance away. And an extremely strong magnetic field is used to deflect the charged atoms into the scoop and away from the rest of the spacecraft. This is engineering on a scale so far unprecedented on the Earth. We are talking of engines the size of small worlds. Suppose that the spacecraft is designed to accelerate at 1G, so we'd be comfortable aboard it. We'd be going closer and closer to the speed of light until the midpoint of the journey. Then the spacecraft is turned around and we decelerate at 1G to the destination. For most of the trip, the velocity would be very close to the speed of light and time would slow down enormously. By how much? Barnard's star could be reached by such a ship in 8 years ship time.
The center of the Milky Way galaxy in 21 years. The Andromeda galaxy in 28 years. Of course, the people left behind on the Earth would see things somewhat differently. Instead of 21 years to the center of the galaxy, they would measure it as 30,000 years. When we got back, very few of our friends would be around to greet us. In principle, such a journey, mounting the decimal points closer and closer to the speed of light, would even permit us to circumnavigate the known universe in 56 years ship time. We would return tens of billions of years in the far future, with the Earth a charred cinder and the sun dead. Relativistic spaceflight makes the universe accessible to advanced civilizations, but only to those who go on the journey, not to those who stay home. These designs are probably further from the actual interstellar spacecraft of the future than Leonardo's models are from the supersonic transports of the present. But if we do not destroy ourselves, I believe that we will one day venture to the stars. When our solar system is all explored, the planets of other stars will beckon. Çok güzel ya. GG değil ya, şarj etmem gerekiyordu. Sıkıntı yok. Space travel and time travel are connected. To travel fast into space is to travel fast into the future. We travel into the future, although slowly, all the time. But what about the past? Could we journey into yesterday? Many physicists think that this is fundamentally impossible, that there is no way we could build a device which would carry us backwards into time. Some say that even if we were to build such a device, it wouldn't do us much good, that we couldn't significantly affect the past. For example, suppose you traveled into the past and somehow or other prevented your own parents from meeting. Why, then you would probably never have been born, which is something of a contradiction, isn't it, since you're clearly there. Other people think that the two alternative histories have equal validity, that they're parallel threads, schemes of time, that they could exist side by side. The history in which you were never born and the history that you know all about. Perhaps time itself has many potential dimensions, despite the fact that we are condemned to experience only one of those dimensions. Now, suppose you could go back into the past and really change it by, let's say something like persuading Queen Isabella not to bankroll Christopher Columbus. Then you would have set into motion a different sequence of historical events, which those people you left behind you in our time would never get to know about. If that kind of time travel were possible, then every imaginable sequence of alternative history might in some sense really exist. Would it be possible for a time traveler to change the course of history in a major way? Well, let's think about that. History consists, for the most part, of a complex multitude of deeply interwoven threads, biological, economic, and social forces that are not so easily unraveled. The ancient Greeks imagined the course of human events to be a kind of tapestry created by three goddesses, the Fates. Random minor events generally have no long-range consequences, but some, which occur at critical junctures, may alter the weave of history
There may be cases where profound changes can be made by relatively trivial adjustments. The further in the past such an event is, the more powerful its influence. What if our time traveler had persuaded Queen Isabella that Columbus's geography was wrong? Almost certainly some other European would have sailed west to the New World soon after. There were many inducements: the lure of the spice trade, improvements in navigation, competition among rival European powers. The discovery of America around 1500 was inevitable. Of course, then there wouldn't be any postage stamps showing Columbus, and the Republic of Colombia would have some other name. But the big picture would have turned out more or less the same. In order to affect the future profoundly, a time traveler would have to pick and choose. He'd probably have to intervene in a number of events which are very carefully selected, so he could change the weave of history. It's a lovely fantasy to explore those other worlds that never were. If you had H.G. Wells's time machine, maybe you could understand how history really works. If an apparently pivotal person had never lived, Paul the Apostle or Peter the Great or Pythagoras, how different would the world really be? What if the scientific tradition of the ancient Ionian Greeks had prospered and flourished? It would have required many social factors of the time to have been different, including the common feeling that slavery was right and natural. But what if that light that had dawned on the Eastern Mediterranean some 2,500 years ago Hoş had not geldin. flickered out? What if the scientific method and experiment had been vigorously pursued 2,000 years before the Industrial Revolution, our Industrial Revolution? What if the power of this new mode of thought, the scientific method, had been generally appreciated? I think we might have saved 10 or 20 centuries. Perhaps the contributions that Leonardo made would have been made 1,000 years earlier, and the contributions of Einstein 500 years ago. Not that it would have been those people who would have made those contributions, because they live only in our timeline. If the Ionians had won, we might by now, I think, be going to the stars. We might at this moment have the first survey ships returning with astonishing results from Alpha Centauri and Barnard Star, Sirius and Tau Ceti. There would now be great fleets of interstellar transports being constructed in Earth orbit. Small unmanned survey ships, liners for immigrants, perhaps. Great trading ships to ply the spaces between the stars. On all these ships, there would be symbols and inscriptions on the sides. The inscriptions, if we look closely, would be written in Greek. The symbol, perhaps, would be the dodecahedron, and the inscription on the sides of the ships to the stars, something like Starship Theodorus of the planet Earth. If you were a really ambitious time traveler, you might not dally with human history or even pause to examine the evolution of life on Earth. Instead, you would journey back to witness the origin of our solar system from the gas and dust between the stars. 5 billion years ago, an interstellar cloud was collapsing to form our solar system. Most clumps of matter gravitated towards the center and were destined to form the sun. Smaller peripheral clumps would become the planets. Long ago, there was a kind of natural selection among the worlds. Those on highly elliptical orbits tended to collide and be destroyed, but planets in circular orbits tended to survive. But if events had been only a little different, the Earth would never have formed, and some other planet at some other distance from the sun would be around. We owe the existence of our world to
to random collisions in a long-vanished cloud. Soon, the central mass became very hot. Thermonuclear reactions were initiated, and the sun turned on, flooding the solar system with light. But the growing smaller lumps would never achieve such high temperatures and would never generate thermonuclear reactions. They would become the Earth and the other planets, heated not from within, but mainly by the distant sun. The accretion continued until almost all the gas and dust and small worldlets were swept up by the surviving planets. Our time traveler would witness the collisions that made the worlds. Except for the comets and asteroids, the chaos of the early solar system was reduced to a remarkable simplicity. 9 or so principal planets in almost circular orbits and a few dozen moons. Now, let's take a different look. If we view the solar system edge on and move the sun off screen to the left, we see that the small terrestrial planets, the ones about as massive as the Earth, tend to be close to the sun. The big Jupiter-like planets tend to be much further from the sun. But is that the way it has to be? Computer studies suggest that there may be many similar systems about other stars, with the terrestrials in close and the Jovian planets further away. But some systems might have Jovians and terrestrials mixed together. There may be great worlds like Jupiter looming in other skies. Rarely, the Jovian planets may form close to the star, the terrestrials trailing away towards interstellar space. Our familiar arrangement of planets is only one, perhaps typical, case in the vast expanse of systems. Often, one fledgling planet accumulates so much gas and dust that thermonuclear reactions do occur. It becomes a second sun. A binary star system is formed. For most of these worlds, the vistas will be dazzling. Not a one of them will be identical to the Earth. A few will be hospitable. Many will appear hostile. Where there are 2 suns in the sky, every object will cast 2 shadows. What wonders are waiting for us on the planets of the nearby stars? Are there radically different kinds of worlds, unimaginably exotic forms of life? Perhaps in another century or 2, when our solar system is all explored, we will also have put our own planet in order. Then we will set sail for the stars and the beckoning worlds around them. In that day, our machines and our descendants, approaching the speed of light, will skim the light years, leaping ahead through time, seeking new worlds. Einstein has shown us that it's possible. We will journey simultaneously to distant planets and to the far future. Some worlds, like this one, will look out onto a vast gaseous nebula, the remains of a star that once was and is no longer. In all those skies, rich and distant and exotic constellations, there may be a faint yellow star, perhaps barely visible to the naked eye, perhaps seen only through the telescope. The home star of a fleet of interstellar transports exploring this tiny region of the great Milky Way galaxy. The themes of space and time are intertwined. Worlds and stars, like people, are born, live, and die. The lifetime of a human being is measured in decades, but the lifetime of the sun
is 100 million times longer. Matter is much older than life. Billions of years before the sun and earth even formed, atoms were being synthesized in the insides of hot stars and then returned to space when the stars blew themselves up. Newly formed planets were made of this stellar debris. The earth and every living thing are made of star stuff. But how slowly, in our human perspective, life evolved, from the molecules of the early oceans to the first bacteria. The reason evolution is not immediately obvious to everybody is because it moves so slowly and takes so long. How can creatures who live for only 70 years detect events that take 70 million years to unfold, or 4 billion? By the time one-celled animals had evolved, the history of life on Earth was half over. Not very far along to us, you might think, but by now, almost all the basic chemistry of life had been established. Forget our human time perspective. From the point of view of a star, evolution was weaving intricate new patterns from the star stuff on the planet Earth, and very rapidly. Most evolutionary lines became extinct. Many lines became stagnant. If things had gone a little differently, a small change of climate, say, or a new mutation, or the accidental death of a different, humble organism, the entire future history of life might have been very different. Perhaps the line to an intelligent, technological species would have passed through worms. Perhaps the present masters of the planet would have had ancestors who were tunicates. We might not have evolved. Someone else. Biraz yorumlara Someone bakalım. very different Kamerayı da would be here şarj now in ettim. our stead, maybe pondering their origin. Durdur be oğlum. Hı. Evet, şimdi sohbet. Kamera düzeldi. Böyle daha iyi oldu aynen. Çok yanda mı duruyor? Yo. Mecbur buradan alacağız. Başka nereden alabilirim ki? Şuradan çeksem de mantıklı değil. Buradan olması mantıklı. Kamerayı biraz indirdim. Daha iyi oldu aynen. Böyle güzel oldu. Işıklar mı çok acaba ya? Şu ışıklara da bir bakayım. Hı hı. Hı 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 hı. Elgato Control Center. Discord orada mısın? Ha bu bir de tam değil ha. Hoş geldin tekrardan. Çok parlak oldu. 7000 Kelvin'e çeksem. ...5500 bize daha uygun. 5500. Kaç Kelvin daha uygun bize? Sizce? Işık olarak. Bir ayarı var mı acaba bunun? Var mı ışıktan anlayan? Işıktan. Bu çok sarı. Bu çok beyaz. Şöyle arkaya bakayım bir hatta. Arka nasıl gözüküyor?
Lik bükürün, ek bükürün, rektör bükürün. Oo. Dayı beğenmiyorsan yallah Türkiye'ye. Türkiye'de ceza yazmıyormuş polisler. Oğlum buraya geliyorlar sol partilere oy veriyorlar. Buraya geliyorlar anarşist oluyorlar. Dayılar efsane ya. Adamlar ne düzen kurmuş abi. Bir daha bana yurt dışı zor. Efendim gurbet falan filan diyeni yerim ben yani. Yerim yani. Şurada da Yozgatlı dayılar var. Sivaslı. Dönerci. Şurada fırıncı var. O da Sivaslı. Yani sanki Türkiye'nin İç Anadolu'sunda bir yerde yaşıyor gibisin zaten yani. Fark yok. Gün ışığı 4000 miydi? Tamam ulan. 4000 yapalım. Ek bükürün, bak bükürün. Türkçe konuşuyor gibi zaten adam. ...6500 çok beyaz aynen. Aynen. 3000 de çok sarı. Ek bükürün, bak. Şu an nasıl? Dediğin gibi 4000 Kelvin'e getirdim. Parlaklık maksimumda %80 yapayım ben bunu. Ek bükürün, bak bükürün. Of ya. Şu an nasıl? 80'e getirdim %80. Doğal duruyor mu? Oğlum kamera çok iyi ya. Vallahi. Saçımı nasıl kestirmişim ama? Iraklı abi kesti. Yani burada Hollandalılar, Çerkez var. Esnaf zaten genelde yabancı. Biraz yüzüm kilo almış gibi duruyor da sakallardan. Keseceğim yarın. Ek bükürün, bek bükürün. ...6500 çok beyaz, 3000 çok şey. Ben 5300 yapayım bunu ya. 5000 yapalım. Ya ben de loş seviyorum. Bana bakarsan. Kaliteli yayın olsun diye. Gözümü yoruyor yoksa iyi bir şey değil. Hatta aynen doğru söylüyorsun. Loş yapalım. Ha lan doğru, daha güzel oldu ha valla. Çok da değiştirmedi. Benim gözüm de rahatladı bak. Oh. Arka biraz hatta öne çıkar. Çok erotik oldu bu. Bu yok gibi. %20 bir düşürelim abi. Ya bugün bir film izledim, çok güzeldi ya. Tom Cruise'un filmiydi. Amerika'nın eski filmlerine bayılıyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Daha iyileri, daha güzelleri senin olsun kardeşim. Daha iyileri senin olsun. Türkiye'de pahalı. Lanet olası şeyler. Selamlar. Valla iyiyim ya. İyiyim. Geçen hafta kötüydüm. Belim, bacaklarım kilitlendi böyle. Açamıyordum. Belde fıtık var ama iyiyim yani. Yüzdüm ettim falan filan. Zar zor bir MR randevusu aldım Almanya'dan. Abi çok kötü ya. Ya bir doktor randevusu alacaksın 1 ay sonra. Ek bükürün gerçekten isyan etmek istiyorum. Ek bükürün, mek bükürün randevu alamıyoruz. Oğlum bunlar Türkiye'de bizim Türkiye'de vururlar ha. Böyle 1 ay falan sonra. Gerçi şimdi bizde de öyle olmuş. Sonunda aynı olduğumuz bir şey var. Eren hoş geldin. Olan adamsın. 2 aylık abone olmuş. Adamsın deyip cinsiyetçi davrandım. İnsansın. Homo sapienssin. Hoş geldin Eren. Gel Discord'a gel Eren. Yeni setup'ımla yeni evimde, yani olan evime geri geçtim sadece. Abi şu Twitch'i bir ayarlamam arkadaşlar. Görselden anlayan, Canva'dan anlayan, kurgudan anlayan, öğrenmek isteyen, CapCut'lı şuydu buydu, Twitch arayüzünü, tasarımları, Canva'yı, Photoshop'u bana lütfen ulaşsın Twitter'dan. Ekibe dahil edeyim. GB Dijital diye bir ekip kurdum. Hasan gelebilirsin tabii ki. Bilenler de var orada. Öğretmeye başlayacağız. Artık üretim. Bol bol üretim. Bilim içerikli üretmemiz lazım arkadaşlar. Canlı yayınlar yani chill out. Bu benim için zaman kaybı. Ben sizi sevdiğimden geliyorum yani. Sohbet etmeye geliyorum.
Akşam sıkılıyorum. İşsiz güçsüz adamım. Geliyorum buraya. Ama benim üretmek istiyorum yani artık. Daha böyle uzun metrajlı videolara geçmek istiyorum. Bir dakika. Kahve yapacağım. Shalom. Nasıl abi? Ya tam fringe değil miyim bak? Fringe. Shalom. Ben bu şapkaya bayılıyorum da bunu Almanya'da giymek ya da Polonya'da giymek pek mantıklı değil yani takmak. Hollanda'da pek sorun olmuyor. Bir de Zara'dan güzel bir şey aldım. Zara burada ucuzluk yeri arkadaşlar. İnanmayacaksınız. Valla yazılım çalışacağım ben de ya. Bir set aldım şimdi. Bootcamp aldım. Bootcamp'im var şimdi. Güzel bir başlayacağım ben de. Sıkıldım ya mühendislikten. Video montaj üretiyoruz aynen. CapCut. CapCut yetiyor ya. Ama benim işte şu Twitch şuraları düzenlemem lazım. İşte ekrana güzel bilim insanları sesler vereceğiz. Oturacağız yapacağız ya. Şey de çok güzel ya bu arada. Ulan şey dökülmüş. Bu Mac'i bununla kullanıyorum dostlar. Çok güzel ya. Çok güzel. Şey gibi. Ne derler ona? Kaymak gibi. Bir klavye var. Bluetooth 1'den Windows'a geçiyorum istediğimde. Bluetooth 2'den Mac'e geçiyorum. Bence bu setup mantıklı. Şu animasyonlara bakıyordum ya. Ne varmış? Rüzgar. Ön izleme. Ön izleme. Bu güzel. Bakalım. Ya çok kolay bir de kullanımı. Heavy memory usage diyor. Geri zekalı Mac 16'lık RAM'li ürün çıkarırsan 32 yerine. Tamam anlıyorum. Soldered da. Heavy olur yani. Ignore. Bana ne abi? Umurumda değil senin RAM'in. Bu Mac'te de RAM abi. 8'lik ve 16'lık. Yani koysan 32'lik RAM. Yani enteresan. Çok güzel bir sistemi var bu arada. Yani RAM kullanımı konusunda. O yüzden Mac çok iyi bu arada. Ya da iOS'lar. Bir şeye bakacağım şimdi. İstediğim gibi olmadı. İstediğim gibi olmadı. Bu biraz saçma bir efektmiş. Geçişlere ses verebiliyor muyuz? 2 saniye yapalım. Küresel süpürme ne lan? Şeyin kendi yazılımı bu. Twitch'in. Çok güzel ya. Hoşuma gitti. Yıldız var. Yak. Aptalca. Bence şu rüzgar güzeldi. Yok rüzgar değil de. Su damlası. Hayır bu da güzel değil. Yakınlaş uzaklaş. Yanma. Yanma ne oğlum? Hayır. Küresel dalgalanma açılan kapı. Hayır. Çok kötü. Çok kötü. Çöküş. Yakınlaş uzaklaş güzel. Bunu 3 saniye yapalım. Arkadan ses verse aslında oyun arayüzü. Bu oyun arayüzü sadece size görünür. Ya güzel bayağı ya. Ek bükürün. Yok. Yok olmadı. İstediğim gibi olmadı. Spiral. Abi şöyle doğal bir geçiş olsun. Soluklaştıralım biz bunu. Aynen. Papyon, pencere, dama dönüşüm, erime. Erime nasıl olur? Eriteyim kendimi. Yok. Soluklaştırma. Bu arada haftaya Sinan Oğan'ı alıyorum Twitch'te. Ne dersiniz? Sonra da Muharrem İnce gelecek muhtemelen.
Kılıçdaroğlu'na da teklifim ve davetim oldu. Erdoğan'a da oldu, yani gelebilirler. Bilim, eğitim, teknoloji, akademi, bu politikalarını konuşacağız sadece. Tam bize uygun olan şey zaten. iOS telefon işletim sistemi. Biliyorum. Barış gerizekalı değil mi yavrucuğum? İkisinde de RAM kullanım yöntemi benzer. Onu söylüyorum. Mesela Android'lerde Barış'cığım şey yapılıyor. Kompakt liste. Android'lerde RAM'i yüksek olması lazım Android bir telefonun. Uygulamalar RAM'den yiyor. iOS'ta öyle bir şey yapmış ki RAM'den yemiyor. macOS'ta da aynı. O yüzden 16'lık bir macOS sistemiyle bir bilgisayar sunuyor sana. Ama sen bir Windows laptop aldığında 32 GB'lık almak istersin. RAM kullanımı ve RAM tüketimi farklı Barış'cığım. Barış, aynı onu anlatıyorum. Uyarıyı geç nedir? Mevcut uyarıyı atla. Bu ne demek? Oyna. Şöyle. Tek ekrana verebiliyorum. Süper. Güzel. Bu ne? Çizim modunu aç. Yok artık LeBron James. Ekran çiziyorum. Bu bizlik değil. Videonun izlemesini gizle. Düzeni değiştir. Panel. Başka neler bakalım. Panel oradan oraya giriyor. Ne kadar RAM kullandığını söyle. 2.44 GB RAM kullanıyor. İşlemci %100 görünüyor. Çizim modu açıldı. Vallahi açıldı. Kapat ya. Çok gerekli değil bence. Çizim modunu kapatalım. Düşürelim şeyi. Twitch yapmış ya. Güzel bir şey yapmış. Evet. Ek bükürün. Rektör bükürün. Devam. Twitch şeye devam. Şuna izleme diyeyim de boş sahne yapmışım ya. İzleme. Aynen şöyle kaydedeyim şunu. But that's not what happened. There was a particular sequence of environmental accidents and random mutations in the hereditary material. One particular timeline for life on Earth in this universe. As a result, the dominant organisms on the planet today come from fish. Along the way, many more species became extinct than now exist. If history had a slightly different weave, some of those extinct organisms might have survived and prospered. But occasionally, a creature thought to have become extinct. Ya mesela bana da bu çok mantıklı geliyor ve ben de böyle düşünüyorum ama aklıma şu geliyor. Neden sadece Homo sapiens? Yani niye başka bir tür bizim kadar zeki olamadı? Mesela bir balıklardan olabilirdi, kuşlardan olabilirdi. Tamam, anlıyorum. Şempanzeler bize en yakını. Yine benzer bir kuzen de olabilirdi. Bu biraz benim aklımı karıştırıyor açıkçası. Henüz yanıtını bulamadım sorulardan. Hundreds of millions of years ago turns out to be alive and well. The coelacanth, for example. Şu kamera 3.5 billion years, life had lived exclusively in the water. But now, in a great breathtaking adventure, it took to the land. But if things had gone a little differently, the dominant species might still be in the ocean, or they might have developed spaceships to carry them off the planet altogether. Bölüm daha iyi. Bölüm daha iyi. From our ancestors, the reptiles, önceki halim yani. Bu mu? Şu mu? Some were fast, dexterous, and intelligent. A visitor from another world or time might have thought them the Bu daha mı wave iyi? of the future.
But after nearly Tamam. 200 million years, they were suddenly all wiped out. Eren sen mi geldin? Bir ses geldi. Bu değil mi? Hoş geldin. Sesin şeyden geliyor. İBB otobüsünde böyle zip olup sıkışmışsın da kulaklık ağzına girmiş. Konuşmaya çalışıyorsun ama etrafında tanıdık birileri vardır ve duyar diye sesini de kısmak zorundaymışsın gibi. Şu an normal konuşuyorum da kulaklık Çok çok az geliyor. Ekbükür'ün efendim. Ekbükür'ün Anlamıyorum. Ekbükür'ün sesim geliyor mu? Abi yayındayım. İki ses karıştı. Ben bir çıkıp gideyim. Ekbükür'ün Dur ya, şu izlemeye geçeyim. Biraz bozdum programı arkadaşlar. Kendim görmüyorum ön izlemeyi. Çok güzel. Neyse, dediğim gibi yaptım. Okey. Devam edelim. It was a great meteor coated the Earth, spewing debris into the air, blotting out the sun and killing the plants that the dinosaurs ate. I wonder when they first sensed that something was wrong. The successors of the dinosaurs came from the same reptilian stock, but they were able to survive the catastrophe that destroyed their cousins. Again, there were many branches which became extinct. And again, had events been only a little different, those branches might have led to the dominant form today. For 40 million years, a visitor would not have been much impressed by these timid little creatures. Chat'imi aldım ya ekrandan istemeden. Clear mammals of today. Tüh, hiçbirini And that göremiyorum. includes about 20 million years ago, a space-time traveler might have recognized these guys as promising. Bright, quick, agile, sociable, curious. Their ancestors were once atoms made in stars. Then simple molecules, single cells, polyps stuck to the ocean floor, fish, amphibians, reptiles, shrews. But then they came down from the trees. Zaten bütün fıtık muhabbeti burada başladı. Allah belanı versin senin. O ilk yürüyen var ya, They dikene. developed culture, Senin yüzünden invented çekiyorum ben. tools, domesticated fire. Domesticated the fire mı dedi? Wow. O da They masticated mi discovered dedi? Ne demek? language and Çok writing. güzel bir kelimeydi. They developed agriculture. They built cities and forged metal. And ultimately, they set out for the stars, from which they had come 5 billion years earlier. We are Çok star ilginç bir stuff, söz ya. which has taken its destiny into its own hands. The loom of time and space works the most astonishing transformations of matter. Our own planet is only a tiny part of the vast cosmic tapestry, a starry fabric of worlds yet untold. Those worlds in space are as countless as all the grains of sand on all the beaches of the earth. Each of those worlds is as real as ours. In every one of them, there's a succession of incidents, events, occurrences which influence its future. Countless worlds, numberless moments, an immensity of space and time. And our small planet, at this moment, here we face a critical branch point in history. What we do with our world right now will propagate down through the centuries and powerfully affect the destiny of our descendants. It is well within our power to destroy our civilization and perhaps our species as well. If we capitulate to superstition or greed or stupidity, we can plunge our world into a darkness deeper than the time between the collapse of classical civilization and the Italian Renaissance. But we are also capable of using our
compassion and our intelligence, our technology and our wealth to make an abundant and meaningful life for every inhabitant of this planet, to enhance enormously our understanding of the universe and to carry us to the stars. In our motorbike sequence, we showed how the landscape might look if we were barreling Orada through evet close to bir the speed hata of vardı light. sanki değil mi? Since then, inspired by this sequence, Ping Kang Seung at Carnegie Mellon University produced an exact computer animation. This is what Görüntüde you'd see sanırım. if you were traveling at Evet, evet. ordinary speeds through this red and white lattice. But this is how it would appear if you were traveling the same route at close to the speed of light. We're probably many centuries away from traveling close to the speed of light and experiencing time dilation. But even then, it might not be fast enough if we wanted to travel to some distant place in the galaxy, say, and then come back to Earth in our own epoch. Some years after completing Cosmos, I found myself taking time out from my scientific work to write a novel about travel to the center of the Milky Way galaxy. I was willing to imagine beings and civilizations far more advanced than we, but I wasn't willing to ignore the laws of physics. Was there, even in principle, a way to get very quickly to 30,000 light years from Earth? So I put this question to my friend Kip Thorne of the California Institute of Technology. He's a leading expert on the nature of space and time. Kip thought about it for a while and then answered with about 50 lines of equations, which showed that a really advanced civilization might establish and hold open wormholes, which we might think of as tubes through the fourth dimension. Bu çok çılgın bir Connect the şey Earth ya. with another place in the universe without having to traverse the intervening distance. Something like crawling through a wormhole in an apple. I was very happy with this result, and I used it as a key plot device in Contact. But such wormholes through space would also be time machines, it seemed to me. And I used that notion in my novel Contact as well. Kip Thorne and his colleagues later proved, or so it seemed, that time travel of this sort was possible. Here, look at this. The key question being explored now is whether such time travel can be done consistently, with causes preceding effects, say, rather than following them. Does nature contrive it so that even with a time machine, you can intervene to prevent your own conception, for example? Even if time travel of this sort is really possible, it's far in our technological future. But maybe other beings, much more advanced than we, are voyaging to the far future and the remote past, not a measly 40 years ago on Earth, but to witness the death of the sun, say, or the origin of the cosmos. Vay be. Kaç saat Türkiye'de? 11, 1, 2, 2, 11. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. 8. bölümde bitirdik. Ha gayret. Kaç kaldı? 2 kaldı sanırım. Ya da 1 kaldı. Evet. 1 kaldı. Bir sorun oluştu. Chat'i ekrana veremiyorum. Chat'e kendi şeyimden bakayım şuradan. Chat'te bir sorun oldu herhalde. Teşekkür ediyorum hepinize. Bu saate kadar birlikte izlediğiniz için. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Belki yarın açarız.